Biliyorsunuz ibadetler ikiye ayrılıyor. Farz olanlar, yapmamız mecbur, yapmazsak azap var. Sünnet olanlar, yapmazsak azap yok ama utanmak var. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına geçtiğimizde onun sünnetlerini yapmadığımız zaman utanacağız. Ondan şefaat isterken, Kur'an'daki şefaat ayetlerini okurken bunu unutmayın. Sünnetleri terk edersem Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına geçtiğimde bu şefaat ayetleri benim utanmamı gerekli kılacak. Kafire şefaat yok, müminlere şefaat var. Bu konuda onlarca hadis var. Bir sürü de ayet-i kerime var. Nasıl gideceksin Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına? Hem namazın sünnetlerini yerine getirmiyorsun. Yakubi Germiyani rahmetullahi aleyh tasavvuf ehlinin büyüklerindendir. Bir gün rabıtada oturuyorken, murakabe halindeyken biliyorsunuz tasavvuf ehli zikri dersiyle beraber bir vazife daha alır. Nedir bu vazife? Bir eğitim metodu olan tefekkür. Karanlık bir odaya geçer. Kıbleye döner abdestli bir şekilde. Gözlerini kapatır, kalbine bakar ve murakabe haline geçer. Kendisinin öldüğünü düşünür. Ben bugün öldüm, beni yıkadılar. Kefene koydular, kabre koydular beni. Buna murakabe hali denir. Yakubi Germiyani Hazretleri murakabe halindeyken karşısına çıplak bir adam geliyor. Çırılçıplak bir adam. Diyor ki, adama dedim ki çık git. Ya giyin ya da önümden çekil git. Benim sana bakmam yasaktır. Ayıptır. Ne işin var senin çıplak bir şekilde karşımda? Adam bana dedi ki, ey Yakup, sen bugün dünya meşgalesi sebebiyle çok koşturman vardı. Ondan dolayı namazın sünnetlerinden birkaç tanesini terk ettin. Namazı hızlandırdın. Ben senin kıldığın o sünnetleri terk ettiğin namazım. Sen şayet o namazında sünnetlerin tamamını yerine getirseydin beni giyinik olarak görecektin. Şimdi sen o sünnetleri mazeretsiz terk ettin ya, sırf dünya işlerini biraz daha hızlı bitireyim diye. Ben bu çıplak halinde kıyamete kadar dursam yeğdir. Beni giydiremezsin. Namazın sünneti ne biliyor musunuz? Secdeye gittiğin zaman bir kere Subhane Rabbiyel Âlâ demek namazın vacibidir. Bir kere bile olsa bunu söyleyeceksin, kurtarırsın. Ama 3 defa söylemek en az sünnettir. 3, 5, 7, 9 diye devam edebilirsin. Şimdi sen kolayına kaçabilirsin. Bir kere bile söylesen namazın kabuldür. Ama sünneti niye yerine getirmeyeyim ki? Secdeye gitmişim bir kere. Muhammed Aleyhisselam en az 3 defa söyledi. Hadislerle sabit. Neden ben bir kere de durayım ya? Bunu dersen sünneti yerine getirmiş olursun. Son tahiyyata geldin mi kardeşim? Oturuşa geldin. Oturuşta ettehiyyatü duasını okuduktan sonra selam versen namazın geçerli midir? Geçerlidir, kabuldür. Ama bizim son oturuşumuzda 4 tane daha dua var. Salli, barik, Rabbena atina, Rabbena filli. Bunlar nedir kardeşler? Fıkhen bunlara sünnet deniyor. Muhammed Aleyhisselam her oturuşunda, son oturuşta bunları okuduğu için biz okuyoruz. Ama şimdi cami imamları bile ben namaza gidiyorum. Cami imamı ettehiyyatü'yü bitiriyorum. İmam selam veriyor. Ben çok ağır okurum ne de çok hızlı okurum. Orta seviyede bir okumuşum vardır. Ben ettehiyyatü'yü okuduğumda sen selam veriyorsan kesinlikle sen salli barikleri ve Rabbenaları okumuyorsun. İmamsın sen. Senin daha dikkatli olman lazım. Sen okumazsan arkadaki cemaatin de okumamasına vesile olursan, çünkü erken selam veriyorsun. Cemaati sana uymak zorunda. Cemaatin sünnetleri yerine getirmesine engel oluyorsun imam kardeşim. Daha ağır davranacaksın. Bütün insanları düşüneceksin. Arkadaki bütün cemaati düşünmen lazım. Ama bunu yapmıyor. Ettehiyyatü'yü bitiriyorum. İmam diyor ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Dur kardeşim ne acelem var ya? Kim bekliyor evde hanım? Aşkın mı bekliyor evde seni? Aşkın mı bekliyor ya? Burada cemaat var. Senin vazifen var burada. Hanımına bir tane öpücüklü gülücüklü mesaj atmaz. Ama erken eve koşturmak için elinden gelen her şeyi yapar. Cemaatin de burada sünnetinden çalar. İşte bu namazın sünnetleridir. Namazın içindeki sünnetler. Bir de farzın yanındaki sünnetler var. İkindi kaç rekattır kardeşler? İkindi sağlam bir Müslümana 8 rekattır. Zayıf bir Müslümana 4 rekattır. Ya sünnet boş ver, kılma gitsin. Bu zayıf Müslüman demektir. Muhammed Aleyhisselam'la bağı kopmuş. Mealciler bugün hiçbir sünnet namazını kılmazlar. Sadece farzları kılarlar. Mealcilerin bir üst grubu Adnancılardır. Biliyorsunuz paketlediler bunları. Adnancıların namazı ise 2 vakittir. Sabah namazı ve akşam namazı. 2'şer rekat kılarlar ve Muhammed Aleyhisselam'ın kıldığı gibi kılmazlar. Namazları bize benzemez. Bak mealciliğin üst noktası bu. Daha üste çıkmış bunlar. 2 vakte indirmişler. Her şey serbest. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmazsan, sünnetlere uymazsan insanlar senin sünnetine uyarlar. Ben böyle diyorum, benim görüşüm bu, siz böyle yapacaksınız dersin. Etrafındaki insanlar da sana uyarlar.
Ama sen Muhammed Aleyhisselam'a uymuyorsan şeytana ve nefsine uymuş olursun.